Sıfırdan Warrior serimizin yeni bölümünden herkese selamlar dostlar. Hatırlarsanız geçen bölümün sonunda biraz bir gather yapıp daha sonrasında karakteri balığa bırakmıştık. Ve bütün hafta sonu ben sadece balık tuttum. Şöyle göstereyim dostlar size son durumu. Bir 4800 kadar horse topladık bu süreçte. Ve nakitimizin de hepsini bitirmiş olduk. Yani şu an üstümüzde artık ne worm alacak bir para var ne de ışınlanabilecek kadar bir paramız kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Zaten bu bölüm artık set parçalarımızı yavaş yavaş toplamaya başlayacağımız için nakide ihtiyacımız var. Şimdi bir pazar kuralım dostlar. Narungard etkinliği gelene kadar satabileceğimiz kadar ürün satalım. Hatırlarsanız Elite Premium aldığımız bölümde de oradan gelen Rice Cash'lerle 2 tane Magic Puppet almıştık. Bunların da kilidi açıldı artık. Şimdi şu topladığım ürünlerden adedi fazla olanları ben pazara koyacağım dostlar. Hızlı bir şekilde nakide çevirmeye çalışacağım bu süreçte. Daha sonrasında Narungard etkinliği geldiğinde oraya girerim. Şöyle bir durum olacak dostlar. Ben bu Narungard etkinliğinde ara bir kayıt almayacağım. Zaten oraya katılmış olacağız. Bu üzerimdekiler satılana kadar fiyatları değiştire değiştire devam edeceğim ben. Sattığım fiyatları da şöyle göstereyim size. Şu kısımdan üzerime almayacağım. En son hepsi satıldığında tekrar kayda girip hangi ürünü kaç paradan satmışız hepsini gösteriyor olacağım sizlere. Şimdi şöyle pazarımızı kuralım. Daha sonra ben size fiyatları gösteriyor olacağım dostlar. Dostlar şimdi ben satacağımız ürünleri pazara ekledim. Şöyle fiyatları hızlı bir şekilde göstereyim size. Magic Puppet'ları 9.5'lardan koyduk. Geçen bölüm hatırlarsanız ağırlıklı olarak level kasmaya çalıştığımız için çok fazla bir para toplayamamıştık üstümüzde. Şimdi burada satabileceğimizi satalım, üstümüzde biraz bir para toplayalım dostlar. Bu bölüm yavaş yavaş artık set parçalarımızı üzerimize alıyor olacağız. Bu pazardaki her şey satıldığında ben tekrardan kayda girip size bilgilendirme yapacağım zaten dostlar. Dostlar ertesi günden tekrar selamlar. Şöyle göstereyim, bayağı bir eşyamızı satmış bulunmaktayız. İşte kotonlarımızı sattık, horse'larımızın hepsi satıldı. Bildiğiniz gibi Magic Puppet'lar vardı, onları sattık. Şöyle Elite Chest'imiz üstümüzde kaldı, onu satamadık. Ben daha sonrasında bir pazar daha kurdum, hatta takıları da satmaya çalıştım. Onların da maalesef bu kısmı kalmış oldu üstümüzde. Şimdi şu parayı bir alalım. Ne kadar bir para toplamışız onu tam olarak bir görelim dostlar. 33M kadar bir nakit toplamış olduk dostlar. Şimdi bu bölüm yapacağımız şeyler zaten belli. Artık üstümüzdeki sete karar verip yavaş yavaş bu seti tamamlıyor olacağız. Şimdi de bir CSV etkinliği geldi. Ben buna gireceğim dostlar. Şu satamadıklarımıza tekrardan bir bankaya kaldıralım. En azından neyimiz kaldı neyimiz yok onları bir görelim. Şurada işte salmonlar kaldı biraz. Birkaç tane potato vardı. Onları satamadım. Bir de elit chest'imiz duruyor. Dostlar şimdi şöyle bir şey yapalım. CSV'ye girelim. CSV'nin bitiminde hangi seti alacağımıza karar verelim. Artık yavaş yavaş set parçalarını üstümüze alıyor oluruz. Daha sonrasında da saat şu an öğlen 2 gibi falan Triant'larda bir farm'a gitmeyi düşünüyorum. CSV'de tekrar kayda giriyor olacağım zaten dostlar. Şimdi CSV etkinliğinden çıktık ama kayıt almadım. Yani biraz daha böyle eğlenceli geçseydi onu da video içerisine ekleyecektim ama tek taraflı geçtiği için kayıt almadım. Bayağı ezici bir şekilde kaybetmiş olduk CSV'yi. Şimdi şöyle bir şey yapalım dostlar. 33M kadar bir nakit var zaten üstümüzde. Geçen videoda da konuşmuştuk zaten. Warrior Imperial set alacaktık. Şöyle huzurunuzla birlikte gidelim parçamızı alalım. Şöyle ne kadarmış? 28-29 M'lerden satılıyor. Ben şimdilik ilk parça olarak göğüslük almak istiyorum dostlar. Şunu satın alıp karakterimize ekleyelim artık. Şöyle üzerimizi de bir giyelim. Bayağı da güzel durdu. Şöyle böğrümüz falan da biraz açılmış oldu. Saç sakal şekil yani. Şimdi şöyle bir şey yapalım dostlar. Şu artık bizim için emekli oldu. Onu hatta direkt bankaya da kaldırmayalım. Çöpe gönderelim. Şimdi ben biraz Death Valley'e geçmek istiyorum dostlar. Burada da şöyle bir şey yapacağım. Eğer yapabilirsek günlük görevleri yapmak istiyorum. Çünkü Experience %97'de kaldı. Eğer yapamazsak da bir parti bulamazsak da gidip Treant slotunda biraz farm atarız. Duruma göre ben yine size bilgi veriyor olacağım zaten dostlar. Bugün de ben bir önceden kontrol ettim. Zaten Global Death Valley'e çıkmış. Burada elimizden geldiği şekilde bir şeyler yapmayı deneyeceğiz şimdi yine. Dostlar şimdi Death Valley'de Undead King görevini yapıyordum. Daha doğrusu burada bir dostumuz kesiyordu işte. Ben de taş ata ata oradan kase atarak görevi yapıyordum. Şöyle 10'a kadar falan getirdik ama biri geldi. Burada farm atan dostumuzu kesti. Şimdi onu bekliyorum. Daha öncesinde de bu Undead King'in diğer slotuna baktım. Orada Undead kesen yoktu ama Bayel kesen birilerini yakaladım. Orada da yine taş ata ata 10'da 10 yaptık. Yani o görevde şu an sadece
Polyarmet tarafı kaldı. Şimdi burada bir 40 tane daha Undead King kesmem lazım benim. Bakayım gelen giden olursa, yine farma oturan birileri olursa burada kasmaya devam edeceğim görevi. Hatta geldi dostumuz. Şöyle nasıl yaptığımı da göstereyim. Dediğim gibi burada dostumuz kesiyor. Ben uzaktan bir tane taş atıyorum. Şurada gördüğünüz gibi 10 vuruyoruz ve görev buraya sayıyor dostlar. Yaratığın tamamını kesmenize gerek yok yani. Şimdi ben bu şekilde buradaki bu görevi bitirmeye çalışacağım. Görev bittiğinde de size tekrar bilgi veriyor olurum dostlar zaten. Dostlar şimdi Undead King görevini bitirdik. Şöyle beraber bir teslim edip karakteri 78 level'a atalım. Şimdi kaç oldu? 78 %1'e kadar geldik. 3,5 milyar kadar da bir experience istiyor artık bizden. Şimdi dostlar ben biraz da diğer görevler için bakınacağım. Eğer onları da yapan birilerini bulursam diğerlerini de bitirmek istiyorum. Bulamazsam da dediğim gibi kendime bir farm slotu bulacağım. Şimdi biraz daha böyle bir dolanayım. Daha sonrasında ne yaptığımla ilgili size bilgi veriyor olacağım zaten dostlar. Dostlar şimdi ben biraz bakındım ama Polyarmet görevini ve Harpy görevini yapan birilerini bulamadım. O yüzden tekrar Harpy slotuna geldim. Olabildiğince burada farmlamak istiyorum. Zaten geçen bölümden üstümüzde kalan bir 4M kadar bir nakit oldu göğüslüğü aldıktan sonra. Şimdi de diğer parçaları almak için biraz daha farm atalım istiyorum. Burada da Treant slotunu boş bulmuşken bunu değerlendirmek istedim dostlar. Üstümdeki parayı da gördüğünüz gibi bankaya attım. Şöyle hatta birlikte saati de bir tutalım sizle beraber. Tam 3 PM diye ben buraya not alıyorum dostlar. Burada olabildiğince bakalım kalabildiğim kadar farmlamak istiyorum. Daha sonrasında herhangi bir drop alırsam veya gidip işte NPC'ye satış yaparken tekrar kayda giriyor olacağım. Şöyle de göstereyim, sağ tarafta 1760 kadar bir NP var. Şu an biraz daha sakin gibi duruyor Dead Valley ama bakalım global olduğu için bayağı bir darlama olacaktır yine. Hatta evet, bizim gerçi şu potu da buraya ayırmıştık geçen bölümden. O da oradaymış. Onu da güncellemek isteyecektim. Ama yapmışız zaten. Şu toplananları kenara alalım. Satılabilenler şöyle yukarıda kalsın. Dediğim gibi dostlar biraz daha bu Treant slotunda farm atıyor olacağım. Herhangi bir değişiklik olduğunda, drop aldığımda veya satış yaparken de size bilgi vereceğim zaten. Dostlar da kaydı kapatır kapatmaz bir tane Epic Upgrade Scroll Drop'u aldık. Bu yine bayağı iyi oldu bizim için. Geçen de hatırlarsanız Sabator'larda aynısı başımıza gelmişti. Daha slota gider gitmez bir tane Epic Drop'u almıştık. Bunda da aynısı oldu. Yani daha geldiğimizde işte 3-3 falan geçiyordu. Biz onu tam 3 PM diye not etmiştik buraya. Yani neredeyse 1 dakikada hemen almış olduk Epic Drop'unu. Bu bayağı tatlı. Şimdi burada kasmaya devam edelim. Birkaç tane daha Epic alırsak bayağı iyi olur bizim için. Çünkü çok fazla nakde ihtiyacımız var bu dönemde. En azından şu Imperial artı 7'leri bitirmek bayağı iyi olur bizim için. Derken ilk tavna düşüşümüzü de böyle yaşamış olduk dostlar. Şimdi ben slota tekrar geçeceğim dostlar. Burada dediğim gibi herhangi bir drop olduğunda da tekrar size bilgi veriyor olacağım zaten. Dostlar şimdi bir Epic Drop'u daha aldık ama maalesef bu Enhanced Scroll. Bu pek bir ederi olmuyor ama yine bir işte 90-100k arası bir NPC satışı var bunun da. Bundan sonraki süreçte de Enhanced Scroll'lar için kayda girmeyeceğim dostlar. Bunları zaten NPC'de satarken size gösteriyor olurum. Muhtemelen ama bunların drop'u işte Epic'le aynı. Yani bunu almak yerine bir Epic Upgrade daha alabilirdik. Ve işte aktif olarak da slot'u herhalde bir 4-5 dakikadır falan dönüyoruz. Bugün özelinde slot bayağı iyi gidiyor bence. Şu mulutların da bayağı bir ekmeğini yedik dostlar, yani bakar mısınız? 120-120 basıyor aslında, hani çok bir değeri yokmuş gibi gözüküyor ama gerçekten o canı topluyor böyle ufak slotlarda. Bu da bizim için kar yani. Ne kadar az pot yakarsak gittiğimiz farmlarda o kadar iyi bizim için. Ben bu mulut tarafını bayağı beğeniyorum. Hatta şöyle de yapacağım. Artık oltayı da bir üst seviyeye getirdiğimiz için bunun bir tık daha üstü düşüyor. İşte atıyorum 120 değil de böyle 240 HP basacak falan. Onları da ben yine farmlarda kullanmaya devam edeceğim dostlar. Balıktan topladığımız kadarıyla. Şimdi burada devam edelim dostlar farm atmaya. Dediğim gibi herhangi bir farklılık olduğunda tekrar bilgi vereceğim ben size zaten. Dostlar tekrar selamlar. Şimdi şöyle bir durum oldu. Demin oyuna bir bakım yaptılar. Bakımdan dolayı da bizim farmımız yarım kaldı. Böyle ben Twitch droplarını da üstüme almıştım ama farma globalde devam edemeyeceğiz. Çünkü burası bayağı bir kalabalıklaştı. Hem slotlar dolu hem de işte darlama bayağı fazla oluyor. Bu farmlayabildiğimiz dönemde şöyle bir 600k kadar çöp topladık.
Repair'larımızı da yapalım. Üstümüze 800k kadar bir nakit kastık. Bir tane de Epic Upgrade Scroll aldık dostlar. Şimdi ben burada daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Biraz Dorion'a geçelim. Orada bir süre Gather yapacağım dostlar. Daha sonrasında herhangi bir farklılık olmasında yine bilgi vereceğim zaten sizlere. Çünkü şöyle bir durum var dostlar. Global tarafında sunucu bayağı kalabalık oluyor. Farm atmak isteyen çok fazla kullanıcı var. PK atmak isteyen bayağı bir oyuncu var. Hem slot bulmak zorlaşıyor bu durumlarda hem de işte böyle bulduğun slotla ayakta durmak zor. Bizim şu an levelimiz de düşük. İşte karakterde eşya falan da olmadığı için zorluyor bizi şu an için Global Dead Valley. O yüzden daha fazla bir zaman kaybı olmasın. Böyle bir gather yapmaya geçelim dostlar. 3-5 bir şey toplayalım, bilgi vereceğim ben size yine. Dostlar tekrar selamlar. Şimdi Galatasaray maçını izlerken Narungar'da kadar ben aralıksız olarak gather yaptım. Şunları topladık üzerimize. Bu arada da bir yemek molası verdiğimde de karakteri balığa bırakmıştım. Şimdi gidelim tekrar bunları bir bankaya kaldıralım dostlar. Narungar'dan çıktık. Oradan da 650-700 milyona yakın bir experience aldık. %21'e getirdik artık karakteri. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz dostlar. Klandaki dostlarımla da konuştum. Death Valley'e çıkıp bu günlük görevleri yapmayı deneyeceğiz. Eğer görevleri yapabiliyor olursak oradan işte birkaç tane daha kayıt girmeyi düşünüyorum nasıl yaptığımızı göstermekle ilgili. Eğer olur da yapamazsak tekrar ne yapacağımla ilgili kayda giriyor olacağım zaten. Şimdi şunları bir bankaya kaldıralım. Bankanın sol haneli tekrar bir görelim istiyorum birlikte. Yani Gather tarafına olabildiğince bu ara zaman ayırmaya çalışıyorum dostlar. Çünkü gerçekten bayağı iyi bir getirisi oluyor. Bu arada gördüğünüz gibi buradaki parayı da 3M'e kadar düşürdük. O da şundan kaynaklı. Artık Harvesting 11 level'a kadar geldiği için onun tool'una level atlattım. Yani Rare Skill'ı aldık bunun için. Hatta Mining'de neredeyse 4 level olacak bu süreçte. Bu Skill'ı değiştirirken de şöyle yaptım dostlar. Patlayana kadar eskisini kullandım. Patladıktan sonra Repair yapmak yerine bir üst seviyedekini satın aldım. Şimdi dediğim gibi biz büyük ihtimalle Dead Valley'e geçip günlük görevleri yapmaya çalışacağız dostlar. Yine aramızda bir konuşalım. Eğer organize olabilirsek dediğim gibi ben kayda girip bilgi vereceğim size zaten tekrar. Dostlar demin dediğim gibi Legendary Priest dostumla beraber şimdi DV'ye çıktık. Bu günlük görevleri yapmaya çalışıyoruz birlikte. Burada aynı görevi yapan birileri daha vardı. Onlarla beraber şimdi partiyi birleştirdik dostlar. Burada bu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bu DV'deki görevleri yapmak bayağı iyi oluyor. Çünkü toplamda nereden baksanız bir 400-450 milyon kadar bir experience veriyor günün sonunda. Bunu yaparken de Dead Valley 2'ye girdik dostlar. 1'e göre biraz daha sakin en azından burası. Yine ara sıra böyle darlamaya gelenler oluyor ama şu an kalabalıklaştı parti zaten bayağı. Böyle rahat rahat bitiririz diye düşünüyorum bu görevleri. Bundan sonra muhtemelen bir de Harpi slotuna geçerim. Harpiler de vardı çünkü. Onu da bitirince zaten Dead Valley ile bugünlük işimiz bitmiş olacak. Günlük dungeonları yapmadım daha. Belki işte bu günlük dungeonlara geçebiliriz buradan sonra. Grup dungeonımız duruyor aynı şekilde. Bu yandaki görev de bayağı değerli çünkü level kasarken. Şimdi bu Dead Valley tarafındaki görevleri bir bitireyim dostlar. Herhangi bir değişiklik olursa zaten tekrar kayda girip bilgi veririm ben sizler için. Dostlar şimdi Polyarmet tarafını bitirdik. Bunu da beraber bir teslim edelim sizlerle. Kalabalık olduğumuz için bayağı hızlı bitti. Yani nereden baksanız bugün karakteri 78 yaptık Undead'le beraber. Daha sonrasında da bir 1 milyar kadar bir experience aldık Narun'la beraber. Şimdi biz yine ne yapacağımıza bir karar verelim dostlar. Ben size yine bilgi geçiyor olacağım zaten. Dostlar şimdi Polyarmet görevlerini yaptıktan sonra Harpi görevlerine devam etmedik. Burada şöyle chat görevleri var. 78 level'da açılıyorlar. Bunları böyle beraber bir yapalım istedim. Şunları üzerime alayım. Dostlar şimdi bu görevleri üzerime aldım. Daha sonrasında şurada ayak işareti var. Ona bastığınızda bu zaten sizi teslim etmeniz gereken yere götürüyor olacak. Bayağı dümdüz chat görevi yani. Herhangi bir farklı bir şey yapmanıza gerek yok burada. Bunları yaparken de bayağı bir X veriyor yani. Şu 100 milyon veriyor gördüğünüz gibi. Altında işte bir tane 132 milyon veren var. Bu böyle katlanarak artıyor. Bunları bitirdikten sonra da şöyle bir şey yaparız muhtemelen. Geçen bölüm hatırlarsanız Collecting Materials birinci görevi yapmıştık. Bu dungeonlara falan girmiştik. Bir şeyler toplamıştık yerden. Hagard tarafında da bunun ikinci görevi var dostlar. Yine böyle 330 milyona yakın bir experience veriyor. Bunu bitirdikten sonra da onu yaparız. Hatta ürünlerin bu toplama yerlerini falan da ben buldukça size de gösteririm video içerisinde. İlk görevde bizden Bogar'ın yanına gitmemizi istiyordu. Bogar'a geldik. Bayağı basit yani. Zaten sadece koşuyorsunuz. Sonra gelip buradan teslim ediyorsunuz dostlar. Bu arada Collecting Materials görevinden bahsettim ya size daha demin. O görev işte şunlar. Bunları falan böyle Hagard'da gezip toplamanız gerekiyor. Yine geçen seferki görevdeki gibi yanına gidip F'ye basıyorsunuz. Dümdüz gather yapar gibi topluyorsunuz. Ben görevi üstüme almadım ama yolda bulmuşken bunu da toplayalım.
Zaten birazdan lazım olacak bize. Şimdi bunu aldık. Tavan atalım dostlar. İkinci göreve doğru yola çıkalım. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tarafa da bizi koşturacak olması lazım bunun. Şimdi şuradan hatta görebiliyor muyum? Yukarıdaysa şuradan gidelim. Bu Hagar tarafında bildiğiniz gibi haritayı 4'e bölüyor oyun. Burada da 4 tarafa NPC koymuşlar. Dördüyle de gidip işte bu chat görevini yapıp hızlı bir şekilde experience alabilirsiniz. Karakteri de 80 level yapmamıza bayağı bir az zaman kaldı dostlar zaten. Yani muhtemelen bu görevleri falan da bitirdikten sonra yarın Narungard falan derken bayağı yaklaşmış olacağız ona da. Burada Harpy slotu var. Harpy slotunu da bir ara farmlamayı denemek istiyorum ama şu an üzerimizdeki eşyalar farm atmaya çok müsait olmadığı için çok fazla bu Haggard tarafında farma girişmiyorum. Geçen bölüm biraz bahsetmiştim. Hatta size de sormuştum hangi seti yapalım diye. Warrior Enhanced'la Warrior Imperial arasında kalmıştık hatırlarsanız. Aslında Enhanced Warrior seti yapmayı bayağı istiyordum ama bundan şu sebeple vazgeçtim dostlar. Göğüslüğü ve donluğu çok pahalı. Yani neredeyse 1 GB'ye falan koyuyorlar. Hatta geçen bölüm çektiğimde en ucuz 120M'den falan vardı göğüslüğü. Bunun gear skoru da düşük. Gidip de böyle sadece farmda giyeceğim bir eşyaya şu an için bu kadar yatırım yapmak istemedim ben de. Hatta yolda gelmişken bu Peppermint'i de göstereyim dostlar. Bu da yine aynı şekilde birazdan yapacağımız Collecting Materials 2 görevinin toplama eşyası. Bunu da böyle denk gelmişken toplayalım. Birazdan zaten teslim ederken lazım olacak hepsi bize. Bunların tek tek hangisi nerede çıkıyor ben de tam bilmiyorum dostlar ama gezerken genellikle denk geliyorsunuz. Bakın şimdi burada bir tane daha işte denk geldi mesela. Bunu da alalım. Kaçar tane istediğini tam hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki 3 tane falandır. Bunları da toplarken şöyle yapabilirsiniz dostlar. Demin yaptığımız bir görev vardı ya, Bogar'a gittik, chat quest'i teslim et. Orada mesela işte 2 tane ürün çıkmıştı. Bir tane mi çıkmıştı şimdi tam hatırlayamadım. İşte birini oradan alabilirsiniz. Mesela bu buz tarafına geldik. Burada 2 tane çıktı. Muhtemelen bunlar sürekli yenileniyordur zaten. Öyle çok uzun bir süre çıkmadan durmuyordur. Onu alabilirsiniz. Ve hatırlarsanız bu Ogre Beast görevi vardı ya 75 level'a kadar yapılan. Onun orada da bir yerde en az 2-3 çeşidi çıkıyor bu görevin. Şimdi şu görevleri bitirdiğimde daha detaylı bir şekilde gösteririm zaten yerlerini de size. İkinci chat'i de bitirdik. Yine Town'a geçelim dostlar. Son kalan 2 taneyi de alalım üstümüze beraber. Bu arada demin bahsettiğim görev bu dostlar. Collecting Materials. Bakın işte hepsinden 2'şer tane istiyormuş. Bizim mesela bir tane daha Peppermint bulmamız lazım şu an. Şu kalan 2 chat görevini de alıp hızlıca bir teslim edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bu bataklık tarafı sanırım. Demin bundan bahsediyordum. O Peppermint'i bulunca yarım kaldı. Dostlar en son Imperial set yapmaya karar verdik. Çünkü gerçekten yani Enhanced setin bir tane göğüslük parasına neredeyse biz tüm seti çekiyoruz. Ve hem daha fazla armor veriyor hem de daha yüksek bir gear score veriyor bize. Bu Enhanced seti de şöyle bir şey yapabiliriz dostlar. Ben o seti her türlü almak istiyorum farm yaparken kenarda bulunsun diye. Serinin ilerleyen bölümlerinde artık ekonomimizi biraz daha rahatlattığımız durumda bir tane Enhanced set o zaman alabiliriz mesela ama şu an ilk aşamada almak istediğim yani bitirmek istediğim set Imperial set olacak. Bölümün başında da hatırlarsanız göğüslüğünü aldık. Yani ilk parçayı karaktere eklemiş olduk. Şunu da geldik teslim edelim sizle. Son bir tane chat görevimiz kaldı. Onu da yapalım. Bu da çöldeymiş. Çöle doğru koşalım dostlar. Yani bu bölümde istediğim parayı kasabilirsem eğer bölümü bitirmeden önce bu setin donluğunu da almak istiyorum. Şu artık Warrior Heavy Plate pantolondan da görev iteminden kurtulalım. Yani bu durumda şöyle bir şey yapmış olduk dostlar. Artık Imperial set yapacağız karaktere geçiş itemi olarak. Bu geçiş eşyaları olarak düşündüğünüzde kötü bir eşya seti de değil zaten. Hem armoru yüksek hem işte STR bonusu 10 veriyor. Gear skoru biraz daha yüksek. Böyle ara geçiş işlemi olarak bu seti kullanmaya devam edeceğim dostlar bir süre daha. Chat görevini son teslim edeceğim yere de geldim dostlar. Milla'nın yanındayız. O da Black Mummy'nin yanındaymış. Zaten kendi getirdi bizi hızlıca. 220 milyon kadar da buradan aldık. Şimdi Lilith'in yanına tekrar gidelim. Şu demin bahsettiğim Collecting Materials görevi vardı ya. Onları da alalım üstüne. Bu arada dostlar ben Ogre Beast görevini yaparken zaten birkaç parçasını toplayıp bankaya atmıştım bu görevi yapacağım diye. Şöyle şuraya kaldırmıştım. Şunları tekrar bir alayım üstüme. Bunların hepsini tek tek nereden toplayacağımızı ben de tam bilmiyorum dostlar. Mesela Turmeric tarafını hiç toplayamamışız da. Bizim üstümüzde ne var? Thyme var. Peppermint var. Biraz da Desert Marigold var mesela. Şimdi şu Ogre tarafına ben bir kere daha bakacağım dostlar. Orada çünkü birkaç tane toplamıştım dediğim gibi görevi yaparken. Bakalım hangileri çıkıyormuş. Bunlara bir baktım acaba bunlardan biri olabilir mi diye ama yok bunlar normal Gather ürünleri. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu sol tarafta biraz daha fazla çıkıyordu bunlardan. O yüzden direkt oraya gitmek istiyorum. Bir oraya bakalım beraber. Dostlar bu Gravecrawler'ların oraya geldim şimdi. Burada da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama bulamadım bizim ihtiyacımız
ihtiyacımız olanı. Şimdi yine bir Ogre tarafına bakalım ama siz dediğim gibi görevi aldığınızda bu Gravecrawler'ların oraya da gelebilirsiniz. Burada da çıkıyordu çünkü öyle hatırlıyorum, öyle kalmış aklımda. Bakın mesela Peppermint bulduk ama Peppermint zaten vardı bizde, bu işimize yaramıyor o yüzden. Şurada bir şey var. Yok, bunu da toplamışız. Bu da yaramıyor. Bizim aradıklarımız burada çıkmadı. Dostlar şimdi Ogre Beast tarafına geldim. Bu 75'e kadar yapılan tekrarlanan görev vardı ya, onun oradayım. Orada şöyle bir tane turmeric buldum. Ondan da 2 tane lazımdı. En azından bir tanesini böyle aradan çıkartmış olduk. Bunlarda şöyle bir şey de yapabilirsiniz dostlar. Mesela bunu topladınız, sonra daha fazla gezmek istemiyorsanız işte 1,5-2 dakika, belki 5 dakika, tam bilmiyorum ama beklerseniz muhtemelen aynı yerde yenisini atıyordur. Şu yukarıda bir şey daha vardı, ona da bir bakalım. O belki işimize yarıyordur bizim. Ama bu Peppermint galiba artık. Aynen, bu Peppermint bize lazım değil. Dostlar şimdi Desert Marigold'u da buldum. Onu da şöyle haritadan yerini göstereyim size. Graze Bench'lerin 2 slotu var ya, onların arasında çıktı. Bizde bir tane varmış zaten. Şu an bir eksiğimiz turmerikler kaldı. Turmerik de bulursak görevi teslim edebiliyoruz. Bu neyi nereden topladığımı az çok göstermiş olduğum video içerisinde size. Size toplarken aynı yerlere bakarsanız genellikle zaten aynı slotlarda çıkıyor olacaklardır dostlar. Şu toplamamız gereken son turmeriki de ben bir bulayım dostlar. Görevi teslim ederken zaten kayda gireceğim tekrar. Dostlar kaydı tam kapattım, karşımdaymış. Onu da şöyle toplayalım, yerini de göstereyim size. 2 tane Gaze Branch'ın arasından hatırlarsanız Desert Marigold'u almıştık. Onun biraz ilerisindeki bu Iron Throne slotunun yanında da turmerikleri buldum. Bunu da böyle toplayalım dostlar, görevi teslim etmeye gidelim beraber. Şimdi bunu da verelim buradan dostlar. 330 milyonluk bir experience daha almış olduk. Dostlar şimdi 2 tane görevimiz kaldı şu an güncel burada yapılabilir. Zyroth görevi var bildiğiniz gibi. Bir bunu deneyeceğim. Bakalım eğer dönen birileri varsa onu yapmaya çalışırım. Bir de skill book görevi var. Uyguna bulursam bunları da teslim edeceğim. Çünkü 440 milyon bayağı iyi bir experience. Şimdi ben bir H3'e geçip bakayım dostlar. Zyroth kesen birileri varsa eğer orada bu görevi bitirmeye çalışacağım. Dostlar şimdi bir tane parti topladık burada. Zyroth görevini de birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ve bu da bayağı güzel bir görev. Nereden baksanız işte 1 milyara yakın bir experience gelecek buradan da. Yanlış hatırlamıyorsam 880 milyon kadar falan bir experience veriyor olması lazım. Şimdi burayı da bir bitirelim biz birlikte. Daha sonrasında teslim ederken zaten göstereceğim size tekrar. Bilerek kayda girdim, nasıl kestiğimizi falan bir görün istedim. Biraz uğraştırıyor çünkü. Kalabalık olmamıza rağmen anca bu hızla kesebiliyoruz şu an için. Dediğim gibi dostlar, teslim ederken ben tekrar bilgi vereceğim size. Dostlar şimdi Zyroth görevini de bitirdik. Onu da beraber bir teslim edelim. %80'e kadar getirdik. Ne kadar bir eksiğimiz kalmış? Yine bayağı var. Yine biraz ekleme yapmak gerekecek. Ama bu skill book görevini hemen teslim etmeyi düşünmüyorum dostlar. Çünkü demin bir kontrol ettim. Tanesi böyle 1,5M'den falan satılıyordu pazarda. Bizim de zaten 4M falan bir nakitimiz var şu an için. Bu parayı da hemen böyle harcamak istemiyorum. Şimdi biraz yoruldum dostlar. Buradan muhtemelen Gather'a geçerim. Biraz böyle arka planda video falan izleyip dinlenirken biraz Gather yapmak istiyorum. Bir sonraki kayıda da artık ertesi gün girerim muhtemelen dostlar. Şimdi ben Dorion'a Gather yapmaya geçiyorum. Tekrar bilgi vereceğim sizlere. Dostlar tekrardan selamlar. Şimdi en son Zyroth görevini yapıp Gather yapacağımı söylemiştim size. Ertesi gün hiç kayda girmedim. Bayağı bir süre Gather yaptım ve arkasından da balık tuttuk. Şöyle neler topladığımıza birlikte bakalım. İşte 1300 kadar bir horse topladık. Geri kalan gather kısmı da burada. Dün sadece Narungard etkinliğine girdim dostlar. Onun harici karakter bütün gün balıktaydı zaten. Şöyle görebilirsiniz, 80 level'a getirdik. Onun harici de herhangi bir şekilde experience kasmadım veya gather'da yapmadım. Şimdi şuradan satılabilir olanları, yani saklayacaklarımızı tekrar bir beraber bankaya kaldıralım. Ve şöyle bir şey yapalım dostlar. Şimdi Dead Valley tarafına tekrar bir çıkalım. Bugün hangisi açık bilmiyorum. Global mi yoksa server'a özel olan mı? Dead Valley'deki tekrarlanabilir görevleri yapmak istiyorum Narungard etkinliğine kadar. Onu da bitirdikten sonra muhtemelen biraz farm yapmaya geçeriz. Şimdi ben Dead Valley haritasına geçeyim dostlar. Orada tekrar bilgi veriyor olacağım size zaten ne yapıyor olacağımızla ilgili. Dostlar Global Dead Valley'e çıkmış. Şimdi tekrar geldim buraya.
buraya. Görevlerimizi alalım. Burada şunu yapmayı düşünüyorum dostlar. İlk başta bir Undead King'i yapacağım 50'lik. Bir de şurada 80 level görevi var. Event görevi olarak geçiyor. 40 tane Necromancer, 10 tane de karşı ırk ister. Lunarscar yani. Bu da 2 milyar bir experience veriyor. Bayağı da iyi bizim için. O yüzden bunu da alacağım üstüme. Bu 10 kill tarafında da şöyle yapacağım dostlar. Yani bizim şu an herhangi bir partiye girip PK atmamız çok mümkün değil. Hem level'dan hem de itemlerimizden ötürü. Burada PK atan dostlarımdan rica edeceğim. Bir 10 kill işte onlarla beraber yapmaya çalışacağım. Bu görevler genellikle bu şekilde yapılıyor zaten dostlar. Yani birinden rica edeceğiz. Partisinde onunla beraber artık 10 tane kill alana kadar dolaşırız. 2 milyar experience bayağı iyi çünkü. Zaten şöyle göstereyim size. 4700 istiyor toplamda. Sadece 2 milyarı buradan alıyoruz. Bu sayfayı açmışken şöyle health bonuslarımızı da verelim. O da defansımızı da arttırıyor bildiğiniz gibi. Ben şimdi Undead King tarafına geçeyim dostlar. Bakalım orada slotu dönen birilerini bulabilirsem hızlı bir şekilde bunu bitireceğim. Daha sonrasında Necromancer tarafına geçeceğim. Bu görevler bizim için kıymetli. Zaten bu kısımda da şöyle bir şey yapacağız. Şimdi 1+1 olduğu için biz level aldığımızda karakter 82 level olacak. Bu event görevleri de yanlış hatırlamıyorsam 84 level'a kadar her level'da varlar. Yani biz 82 level olduğumuzda gidip karaktere XP yatıracağız. Bu şekilde 81 level'a düşmüş olacağız ve 81 level'ın event görevini de açmış olacağız. Bu sayede ne yapmış oluyoruz? 2 milyar experience'ı yani 81 level'da o 2 milyar experience'ı da alıyoruz. Bu da bizim 85'e giden yolumuzu bayağı bir kısaltmış oluyor dostlar. Dostlar bir süredir de sadece karaktere şu an gather ve balık yaparak para koyabiliyoruz bildiğiniz gibi. Bu Haggard tarafındaki mobları kesmeye şu an için karakterimizin gücü yetmiyor. Bu Treant tarafını dönebiliriz Dead Valley'de ama burada da global server açık. Yani ben ne zaman oyuna zaman ayırabiliyor olsam biraz hani böyle farm atayım desem hep global açık. Bundan dolayı da farm'a oturamıyorum şu an için. Onun hakkında da şöyle bir sorum olacak sizlere. Dostlar bir global ne zaman açık? Yani ben ne zaman baksam sadece global açık. Daha server'ın kendi Dead Valley'ini hiç göremedim. Bu global Dead Valley ile ilgili de yorumlarda bana bir bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdi bu Necromancer'lar için 2 tane slot var biliyorsunuz. Bir burada, bir tane arkada çıkıyor. Bir de haritanın şu kısmında var Undead King'ler. Eğer burada dönen birilerini bulamazsam bir de o tarafı kontrol edeceğim. Şimdi ben bir slot arayayım kendime dostlar. Tekrar bilgi vereceğim size. Gerçi burada zaten dönen birini bulduk. Hiç diğer tarafa gitmemize gerek yok. Şöyle uzaktan birer tane taş atarak bu görevi hızlı hızlı yaparız zaten. Ben görevi teslim ederken bilgi vereceğim dostlar size. Dostlar şimdi şöyle bir şey oldu. Son kayıtta Undead King görevini yapacağım demiştim sizlere. Dead Valley o kadar kalabalıktı ki yani Undead tarafında farmlayabilen yoktu. Ben de işte bu Necromancer'ı bitirmeye çalıştım. Herhalde yaklaşık 1-1,5 saattir de bu 10 tane Lunarscar tarafını yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir zamanımızı aldı bizim. En son işte Dead Valley 2'de bitirebildik. En son işte Dead Valley 2 açıldı. Orada bitirebildim görevi. Mavzer C92 dostum ve Aktos dostuma da buradan çok teşekkür ediyorum. Görevi bitirmemde onlar yardımcı oldular bana. Tekrardan elinize sağlık. Teşekkür ederim. Dostlar şimdi bu görevimizi de teslim edelim. 2 milyar experience'ımızı alalım. Zaten bakın neredeyse %50 yaptı yani. %42'ye kadar sadece bir görevle getirdik. Ben şimdi bu Undead King görevini falan da yapmayı deneyeceğim. Eğer bitirebilirsem onları da bitirmek istiyorum. Polyarmet tarafında güzel experience veriyor aslında ama biraz zor. Eğer yine bir parti bulabilirsem yani yapabilirsem bilgi vereceğim zaten size. Dostlar Undead slotuna geçerken bir iki tane burning keseyim dedim. Şöyle kutuları da görebilirsiniz. Bir tane epic upgrade scroll attı böyle ikinci kestiğim mob'tan falan. Sonrasında da tavna düştük. Yani bu baya iyi oldu yani. Şimdi Undead görevini yaparken bayağıdır düzgün bir farm da atamıyorduk zaten. Hiç yoktan iyidir. Ben şimdi tekrar dediğim gibi Undead slotlarına gitmeye çalışıyorum. Dead Valley 2'ye geçtik. Burası açıldı. Birkaç kere daha şöyle slotlara gitmeye çalışayım dostlar. Görevi yaptığımda tekrar bilgi vereceğim zaten sizlere. Dostlar tekrar selamlar. Dün en son hatırlarsanız Undead King görevini yapmaya çalışıyorduk. Ama maalesef o görevi yapamadık. Şöyle göstereyim 960 kadar da bir SNP kaldı. Yani karakterin üstündeki Battle Point'i de bitirmek üzereyiz. Dün bayağı zordu görevleri yapması. Perşembe gecesi ve Cuma gecesi olmak üzere 2 tane Narungard'a da girdik. Karakter de %82'ye kadar geldi. Şimdi şu üstümdeki topladığımız eşyaları tekrar bir bankamıza bırakalım beraber. Neyimiz var neyimiz yok bir görelim istiyorum. Şunlar gereksiz. Şöyle atalım. Hatırlarsanız şu Epic Upgrade'i de Undead slotuna giderken Burning Triant'lardan almıştık. Öyle 2 tane falan keserken denk geldi yani. Yine az çok satılacak bayağı bir şey topladık bankada. Yine az çok bir şeyler toplamış olduk. Bankamız dolu yani gördüğünüz gibi. İlk sayfada zaten genelde Gather ve böyle Epic Upgrade tarzı şeyler var.
Burada hala satılmayı bekleyen Rokeby Plate'lerimiz var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım dostlar. Bankadaki bütün parayı ben üzerime aldım. Hatırlarsanız bu Haggard Castle'da bir tane görev vardı. 2 tane skill book veriyorduk. Onun karşılığında işte bize neredeyse 1 milyara yakın bir experience veriyordu. Gidelim onu teslim edelim. Şöyle karakteri muhtemelen 82 level'a atmaya yetecektir. Yetmese bile az bir şey kalır. Ondan sonrasında da tekrar Dead Valley'e geçeceğim. Klandaki dostlarımızla konuştuk. Onlarla birlikte bu Dead Valley'deki günlük görevleri yapmaya başlayacağız birlikte. Klan tarafını da şöyle göstereyim size. Şu anda aktif sayımız yine gayet iyi durumda. Etkinliği kaçıran bayağı bir dostumuz olmuş gerçi. İnaktif olanlar da var aralarında ama olsun yani. Klanla beraber bir şeyler yapmayı deniyoruz olabildiğince. Şimdi dediğim gibi dostlar ben bir Dorion'a geçeyim. Şu skill book'ları alayım. Sonra hemen görüşelim tekrar. Dostlar şimdi 2 tane skill book aldım ama AH'den direkt üstüme çektiğim için kaydı şuradan göstereceğim size. Toplamda 2 tane skill book'a 2.770.000 civarı bir şey vermiş olduk. Şimdi Hagar tarafına geçiyorum. Şu görevi teslim ederken tekrar göstereceğim size zaten. Evet dostlar geldik şimdi yine Lilith'in yanına. Burada gördüğünüz gibi şu görevdi. 2 tane skill book. Gerçi ben bunu 1 milyar zannediyordum. 440 milyonmuş. Olsun şöyle şunu da bir teslim edelim. Kaça getirmiş oldu bizi? %92'ye kadar getirdik dostlar. Görevleri şimdilik yapmayalım. Şuradan bakayım ne kadar eksik. Yani az bir eksiğimiz kaldı. Bugün eğer Dead Valley'deki görevleri bitirebilirsek muhtemelen 82 level atmış oluruz. Şimdi klandaki dostlarımla beraber Dead Valley'e geçeceğim ben. Orada bir görev partisi kuracağız birlikte. Gidelim görevlerimizi hızlı bir şekilde yapıp artık karakteri 82 level'a da atalım dostlar. Biliyorsunuz etkinliğin bitmesine de az bir süre kaldı. Ama biz bayağı bir yaklaştık bu durumda. Zaten şimdi 81 ve 82 level'ın event görevlerini yaparken tekrar bir detay daha göstereceğim size. Onlarla birlikte karakteri 84 level'a atmak da bayağı kolay olacak. Hani herhangi bir sorun yok. Gayet düzgün hızlı bir şekilde ilerlememize devam ediyoruz dostlar. Şimdi Dead Valley'e birlikte geçelim. Partimizi kuralım, görevleri yapmaya geçelim dostlar. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi Protean Kingdom'a geçtim. Bu Dead Valley'de bugün görevleri yapmak imkansıza yakın. Bayağı bir kalabalık. Yani bayağı uğraştık ama town'dan dışarı çıkmamıza bile izin vermediler. O kadar kalabalık yani. Şimdi geçenlerde hatırlarsanız bir önceki bölüme bir dostumuz bu Oracle slotunu tavsiye etmişti. Burada işte pot kasabilirsin diyordu. Bir burayı denemek istiyorum dostlar. Zaten gördüğünüz gibi pek bir masrafımız olmuyor. Şu an coin atmadığı için aslında çok karlı olur mu emin değilim ama bir saat denemek istiyorum en azından. Yani 1 saat kadar bir burayı dönelim bakalım neler atacak veya herhangi bir drop alabilecek miyiz birlikte bakalım istedim. Yani aslında Dead Valley'deki günlük görevleri bugün yapmayı bayağı istiyordum ama maalesef orayı yapmak bugün gerçekten imkansız. Dün de globale çıktı diye bitirememiştik bu Undead King tarafını. Bugün de kalabalık yani artık cuma günü çok da yapacak bir şey yok buna. Kill coin görevi de olduğu için insanlar olabildiğince toplamaya çalışıyorlar. Çok normal yani. Ben de boş durmak istemedim dostlar. Bayağıdır da gather yapıyorum zaten. Biraz farklılık olsun diye bu Oracle slotunu denemek istedim. Şimdi şuraya şöyle mana potlarımızı alalım. Bir 6 tane kadar oldu üstümüzde. Başlangıç saati olarak da 11:50 olarak not edeceğim dostlar. İşte burayı bir bitirelim. Ondan sonrasında bakalım 1 saatte Elite Premium'la Oracle'dan kaç tane pot toplayabileceğiz onu görmüş oluruz. Slotu dönerken zaten gördüğünüz gibi düşük skill'i kullanıyorum. O yüzden çok fazla bir mana masrafımız da olmuyor burada. Tabii ki ara sıra basmamız gerekecek çünkü bunun haricinde can toplamak için biraz daha fazla böyle mana harcayan potları yakıyoruz. Bakalım 1 saatin sonunda kaç tane pot toplayabileceğiz? Coin atmadığı için çok karlı olacağını düşünmüyorum şu an. Hani belki 70 level'da dönüyor olsaydık burayı çok daha kârda olurdu bizim için. Dostlar bu arada şöyle bir şey de düşünüyorum artık karakterle alakalı. Şimdi bildiğiniz gibi neredeyse 85 level olmak üzereyiz. Ama karakterin üzerindeki item sayısı biraz az. Ondan dolayı çok rahat farm atamıyoruz. Yani özellikle Haggard tarafında farm atmaya kalkmak bizim için şu an bayağı bir masraflı olur. O yüzden o topa hiç girmiyorum. Olabildiğince biraz daha işte böyle balık tutup gather yaparak karakteri kasmaya çalışıyoruz. Bunda da ama şöyle bir durumla karşılaşıyoruz bu sefer dostlar. Yani sürekli size gather yaparken bir kayıt yapamam. Sonuç olarak bu böyle düzgün bir içerik olmaz. Dead Valley tarafında farm atalım dediğimizde de orada zaten hem darlama çok hem de dönebileceğimiz bir slot var. O da Treant slotu. Haliyle bizim haricimizde başkaları da dönmek istediğinde hem slot bulmak zor oluyor hem de slotu bulduğunuzda orayı dönebilmek bayağı bir zor oluyor. Ondan dolayı şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum dostlar. Bir tane daha warrior karakteri açıp onu 70 level'a kadar getirmeyi düşünüyorum.
Hazır 1+1 varken bir de işte bu Ogre göreviyle falan bayağı kolay olur zaten. Bu karakteri de şöyle kullanmayı düşünüyorum dostlar. Mesela işte yapacak herhangi bir şey bulamadık. Uzun bir süre gather yaptık. İşte sıkıldığımızda da itemleri o karaktere aktarırız. 70 level Protean Kingdom'da farm atarız. Şimdi mesela burada yaptığımız gibi gelip Oracle kesiyoruz ama bu şu an için çok mantıklı değil. Gördüğünüz gibi çok fazla bir pot da atmıyor. Coin de almadığımızda bize pek bir etkisi olmuyor yani buranın. Bir tane 70 level karakter koyarsak Protean Kingdom'da tekrar oynayabilir hale geliriz. Yani en azından buradan coin drop'u alırız üzerimize. Yani en azından gather yapmaktan sıkıldığımızda hani gidelim şöyle birkaç saat bir farm slotuna oturalım, bir şeyler toplayalım, kasmaya çalışalım dediğimizde oynayabileceğimiz bir karakter olsun istiyorum. Yani bu karakteri 85 level'a attıktan sonra bizim bolca farm yapabiliyor olmamız lazım ki karaktere item koyalım. İtem koyamadığımız bir durumda çünkü farm atmanın da çok da bir mantığı olmuyor dostlar. Bu sefer attığımız farm zaten şeyi kurtarmıyor yani günün sonunda biraz daha zararda çıkmış oluyoruz. Yani bunu yapsam mı emin değilim ama yorumlarda bunu size sorayım. Yani bir tane de böyle Protean Kingdom için bir karakter açıp slot bulamadığımızda burada farm atıp destekleyelim mi seriyi? Sizden de bunun hakkında yorumlarınızı bekliyor olacağım dostlar. Bu karakteri açma kısmını tamamen size bırakıyorum. Eğer açalım işte ara ara böyle 70 level Protean Kingdom farmı atıp seriyi destekleyelim derseniz bir tane de işte yine Warrior açıp onu da böyle Protean Kingdom farlarında kullanabilirim. Yorumlarda bu konu hakkındaki fikirlerinizi de belirtirseniz bayağı yardımcı olmuş olursunuz bu durumda bana. Çünkü ben zaten farm atmayı da bayağı seviyorum dostlar. Şöyle bir şey var. Şimdi tamam gather yapmak falan yanda böyle video izlerken keyifli oluyor ama tam benim oyun tarzım da değil. Ben biraz daha böyle slota geçip yaratıklarla savaşıp item toplayayım. Gideyim işte üstüm dolduğunda onları satayım falan. Bundan biraz daha fazla hoşlanıyorum. Bu karakteri de şimdi biraz daha oturtmamız lazım. Yani en azından bizim Hadar'da falan rahat farm atabilmemiz için şu İmperial seti bitirmiş olmamız lazım. Üstümüzdeki İmperial set bittikten sonra zaten dediğim gibi takılara başlayacağız. Bu arada dostlar karakterin ufak eşyalarını tamamlamadan Farm Pre veya Craft Pre arasında karar vermeyi de düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ben şimdi gidip bu karakteri atıyorum. Bir hafta 10 gün boyunca uğraşıp Farm Premium parası çıkartsam da şöyle bir durum olacak. Şu an için karakterin gücü zaten farm atmaya yetmiyor ki. Karakterde farm premium olsa bana bir artısı olmuyor o yüzden. Ondan dolayı ilk başta olabildiğince karakterin setini tamamlayalım. İşte iç itemlerde de muhtemelen böyle night set falan yaparız. Onlar zaten çok da pahalı eşyalar da değil. Bizim aşırı böyle yüksek bir zamanımızı da almaz bunları yapmak. En azından karakter biraz daha böyle slota oturabilir, farm atabilir hale geldiğinde farm veya craft piri arasında bir karar veririz. Yani zaten farm atamadıktan sonra üstünde farm piri olsa ne olur, elit piri olsa ne olur? Onu da hesapladım dostlar. Şu anki güncel GB fiyatına göre muhtemelen böyle 240 eme falan denk geliyor bir tane craft premium. Farm premium da hemen hemen aynıdır zaten. Bunlar da kasması çok büyük paralar değil. Çok zorlayacak şeyler de değil. Yapılabilir ama dediğim gibi hepsini sırayla yapmakta bence biraz daha fayda var. İlk etapta Imperial setimizi yapalım. Ondan sonra gidelim işte Knight set yaparız bir tane. Onlar hazır olduğunda da bu sefer tamamen hangi premium'u alacaksak ona karar verip onun üstüne para kasmaya çalışırız birlikte. Şimdi nereden baksanız herhalde başlayalı bir 10 dakika kadar oldu ama 6 mana potu 2 tane de can potu alabildik. Yani slot'un drop'ları belki level'ımızdan kaynaklı da olabilir. Çok iyi gelmedi bana. Yani muhtemelen bu farm'ın sonunda bayağı bir zarar yazmış olur bize. O yüzden belki bir saate tamamlamayabiliriz bile dostlar. Yani bir saat diye söyledim size ama böyle giderse durum bayağı kötü. Çünkü hiçbir şey alamıyoruz yani baksanıza. Muhtemelen bu level'la alakalı bir durum oldu. Biz buraya 80 level'da geldik diye mi böyle drop'ları? Mob'da çünkü 55 level falan ama yani hem mana potu atmıyor hem can potu atmıyor. Çöp de atmıyor. Zaten coin alamıyorum 80 level olduğum için. Yani burada şu an bunu bir saat yapmak gerçekten saçma olacak muhtemelen. O yüzden buradaki durumu şöyle yapalım dostlar. Yine başladık en azından bir yarım saate tamamlayalım. Coin alamadıktan sonra farm yapmak çok da mantıklı değil gerçekten dostlar. Ondan dolayı sizden ricam bu bölümün yorumlarının altında bana bu 70 level karakter kasalım veya 70 level karakteri bırak sadece bu karakterle oyna diye bir cevap verirseniz
Ona göre kararımızı vermiş oluruz. Bu slotu yarım saate tamamladıktan sonra da şöyle bir şey yapalım dostlar. Gidelim bankada yine neyimiz var neyimiz yok hep beraber bir bakalım. Pazarımızı kuralım. Bu bölümün de kapanışını o şekilde yapmış olalım dostlar. Bu arada dostlar gerçekten seriye olan ilginizden ötürü hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Oyun içinden de çok fazla PM alıyorum. Olabildiğince bu PM'leri kayda almaya çalışıyorum. Bazen ama AFK'ken denk geliyor. Veya atıyorum işte map geçerken denk geliyor. Kayda almak istesem de PM'ler kapanıyor ve gidiyor bir şekilde. Buna biraz daha özen göstermeye çalışacağım dostlar. Yani yakaladığımda direkt işte PM'i kayda almayı deneyeceğim bir dahaki bölümlerde. Gerçekten desteklerini esirgemeyen, işte bir selam da olsa veren, hal hatır soran herkese buradan teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediysen de kanala abone olup işte videoya like ve yorum atarsan çok sevinirim dostum. Çünkü bunlar gerçekten YouTube algoritması için bayağı önemli. Bu arada bildiğiniz gibi YouTube'da şöyle de bir durum var. İki tane aşaması oluyor kanalların. Bir 500 abone, bir diğeri de 1000 abone. Biz neredeyse 500 olmaya çok yaklaştık. Yani şöyle kanala hızlı bir şekilde abone olup tak tak onu da bir 500 aboneye getirirseniz gerçekten çok memnun olurum dostlar. Şimdi ben burada bir 20 dakika daha slotta kalacağım. Hatta orayı da size hızlandırılmış bir şekilde kayıtta veririm. Farmın sonunda bakalım ne kadar zarar yazacak bize. Yani zarar edeceğimizi bile bile farmlıyoruz şu an. Olsun, ben tekrar kayda girerim herhangi bir şey olduğunda. Dostlar şimdi repair'ımız geldi. O yüzden tav attım. Buradan Promanyak TR dostuma da selamlarımı iletiyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu dostlar. Yani zararına yapacağımızı bile bile bir farm atmış olduk. Bu farmdan elimize ne geçti diye bakarsak yani yarım saatlik bir süreçte 16 tane mana potu, 5 tane cam potu, bir tane golden ring, bir tane de rock heavy plate aldık. Şimdi gidip bunları da beraber bir bankaya kaldıralım. Yani bayağı bir takı oldu. Bunlar için bir ara bir pazar kurmam lazım. Hatta şuraya bakarsanız burası da heavy plate doldu. Bunlar için de yine bir pazar kurmamız gerekiyor. Tek karakterle oynadığım için herhangi bir pazar karakterimiz yok dostlar, bildiğiniz gibi. Yani bunlara belki ileride artık artım basarız yoksa pazarda satar mıyız hala tam karar veremedim. Bir süre ama belki satmayı deneriz. Şimdi şöyle bir şey yapalım dostlar. Şu üzerimize topladığımız eşyalardan yine bir 8 tanesini, adedi yüksek olanları alalım. Kaç yaptı? Burası 4 parça yaptı. Şuradan 2 tane epic upgrade'imizi alalım. Domatesleri alalım. Hatta biraz da cooper'ları alalım. Bunlar yeterli olacaktır. Kaç yaptı burası? 4, 5, 6, 7. Bir parça daha alabiliyoruz. Neyi alalım? Şunlar satar mı acaba? Şu somonları alalım bakalım. Dostlar şimdi Dorion'a geçip pazarımızı birlikte kuralım. Yavaş yavaş da artık bölüm kapanışına geçelim. Bakalım bu bölüm neler toplamışız, ne kadar bir para kasmışız. Hep birlikte görelim şimdi. Dostlar şimdi pazarı kurdum. Hatta 2 tane de Epic Upgrade Scroll'umuz şimdiden satıldı. Şöyle fiyatları hızlıca bir göstereyim size. Neyi kaçtan koyduğuma buradan bakabilirsiniz. Epic Upgrade'i de zaten koyar koymaz aldılar. Onların da tanesini böyle 850k civarında bir şeyden koymuştuk. Bu arada hatırlarsanız bankada bir tane Elite, bir tane de Wooden Chest vardı dostlar. Onları da kırdım. Birinden Holy Water attı, birinden de şu
Falconion mu ne öyle bir şey attı. Yani aranızda kutsal su arayan varsa bana ulaşsın. Elimde bir tüp var. Her türlü yardımcı olurum ben size. Dostlar şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bölüm neler yaptık onu hep birlikte bir bakalım. Karakteri 80 level %90'a kadar getirdik. Warrior Imperial set yapmaya karar vermiştik. Onun ilk parçasını yani göğüslüğümüzü de aldık. Bir 16M kadar da bu eşyalar satılırsa oradan bir para gelecek karaktere. Önümüzdeki bölüm muhtemelen Imperial setin iki parçasını daha almış oluruz dostlar. Önümüzdeki bölüm Imperial setin iki parçasını daha almış oluruz muhtemelen dostlar. Burada da almak istediğim ilk parça donluk ve kafalık olacak. Çünkü bunlar diğerlerine göre biraz daha fazla defans veriyorlar. Bölümü kapatmadan bir konudan daha bahsetmeyi düşünüyorum dostlar size. Şimdi kanal için bir tane Discord sunucusu açacağım. Aynı zamanda da bir tane Kick hesabı oluşturdum. Eğer canlı yayına talep olursa canlı yayın da yapmak istiyorum. Bunu yaparken de Kick platformunu kullanmayı düşünüyorum. Bu videonun açıklamalarına ben zaten kanalın linkini bırakacağım dostlar. Orada oluşan abone sayısına göre yani talebe göre canlı yayın yapmaya da geçebiliriz birlikte. Onun hakkında da yine yorumlarda bana fikrinizi belirtirseniz sevinirim dostlar. Dediğim gibi kanala önden abone olup işte oradaki talebi görürsek ona göre de canlı yayın yapmaya da başlarız. Hem birlikte biraz daha böyle sohbet ederiz. Gather yaparken işte bir şeylerden bahsederiz. Böyle ufak ufak belki canlı yayın yapmaya da başlarız. Hatta konuşurken birkaç parça daha eşya sattık. Onlar neymiş? Horse'lar satılmış, bir de kotonlar satılmış. Geri kalan da şunlar dostlar. Zaten ben kapanışı yapana kadar bütün itemler satılacak bu gidişle. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Eğer serinin de takipçisiyseniz kanala abone olursanız çok memnun olurum. Yani YouTube'daki ilk eşiği tamamlamak üzereyiz. Biliyorsunuz ilk eşik orada 500 abone. Neredeyse 500 abone olacağız. Şöyle hızlı bir şekilde videoyu kapatmadan abone ol tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik bu bölümden bu kadar dostlar. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.